Oh, I love Turkey. Selamun aleyküm. Luxor ayağımızın tozuyla geldik. Bir taksici kaosu. Antik Mısır'ın en keşmekeş bölgesi. Hırsızlık varmış. Kavga ettiğimiz taksiciyle Bahşiş istiyor. Mısırlılara hiç güvenim yok. Art attack. Hasan şaş yavaş yavaş. Kadın firavun, sıkı pazarlık. Mercimek çorbasını Medine Tabu Tapınağı'na geldik. Arka sokaklarına doğru gideceğiz. No problem. Geldik, gördük, gidiyoruz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Mısır'ın en büyülü şehri olan Luxor'dayız. Kızıldeniz'den yola çıkıp Nil kıyısına ulaştık. Luxor, Mısır'daki gezimizin ikinci durağı. Öncesinde 2 gün Hurghada'da durmuştuk. Buradan sonra ise daha güneye Asvan'a doğru yola çıkacağız. Burası Antik Mısır'ın başkenti. Bu videoda sizleri Antik Mısır'ın derinliklerine götüreceğim. Piramitler kadar etkileyici, hatta daha da büyüleyici olan tapınakları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi otele geldik. Kavga ettiğimiz taksiciyle anlaştık. Bizi dedik buradaki gezecek yerleri gezdir. Sana 700 Mısır poundu verelim dedik. Önce o 1300 teklif etti. İşte 700'e bağladık bir şekilde. Gezdirecek bizi. Şimdi oteldeki abi de sordu. Kaça tuttunuz taksiyi dedi. Dedik 700 pound. Ama çok güzel tutmuşsunuz ya dedi. Saat sabahın 3.30. Şimdi biz Hurghada'dan Luxor'a yola çıkacağız. Öncesinde bir tane taksici ayarlamıştık. 80 dolara götürürüm dedi. Biz de dedik işte 40 dolara götür dedik. Sonrasında tamam dedi. Dün yazdım buna. Bu yok dedi, 80 dolara götürürüm falan filan. Ben de dedim götürme. Sonra işte biz otele gelirken bir tane taksici dayı getirdi bizi. O dayıya sorduk. Dayı da dedi 60 dolara getiririm dedi. Tamam dedik. Ama inerken işte şey dedi. 10 dolar verin, ben benzin alacağım, işte arabayı yıkayacağım falan dedi. Ben de dedim yok, vermem dedim. Yani Mısırlılara hiç güvenim yok. O yüzden bunu içimden söyledim bu arada. Vermem dedim. Sonra otele geldik. Bir saat sonra yazdı dedi, işte dedi götüremem dedi, o problem falan dedi. Neyse bir tane tur otobüsüne yazdık. Bu turları yapan adama yazdım daha doğrusu. Dedim biz tur yapmayacağız Luxor'da. Sadece Luxor'a gitmek istiyoruz dedim. O da tamam götüreyim dedi. Onunla da 2 kişi 50 dolara anlaştık. Bakalım şimdi onu bekliyoruz. Umarım gelir. Vallahi otobüs geldi. O kadar kolay oldu ki. 4 saatlik yolumuz var bu arada. 250-270 kilometre civarı bir mesafe var. Luxor ayağımızın tozuyla geldik. Uber'den araba çaldık. İçeri girdik, işte adam bizi karşıladı, etti derken bir baktım Uber'i onaylamıyor. Bilinçli bir şekilde onaylamıyor. Sonrasında işte ben dedi cash kabul ederim, kredi kartı kabul etmem falan filan. Sonra işte orası pahalıya gideriz falan dedim, hemen çık iniyoruz, yok dedim. Şimdi başka bir araç geliyor. Şunu soralım abi. Bakalım, yani burada böyle bir durum var. Ha, adam geliyor, salça geliyor. Brother no. No, you very expensive. International YouTuber. You very expensive. Thank you very much. $10 no. $10 no. I said 350 Egyptian pound. 350 No, no, Egyptian no. pound. No. 100 Egyptian pound. Nothing. What's the price? Coming in drive, coming in drive. Coming? Yes, Please here. check the price. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Uber'den çağırıyorsun, bak hala bekliyor. Hala bekliyor, iptal etmiyor. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Burada gerçekten InDrive ve Uber problem. Çünkü fiyat veriyorsunuz, size program fiyat veriyor ve taksiciler bunu kabul etmiyor. Ve eski diyor, çok eski bir güncelleme o diyor. Geliyor, Güncelleme gelmedi diyor. geliyorlar 400 pound, işte 10 dolar yüksek fiyatlar çekiyorlar. Dolayısıyla ben de sinirlendim. Orada biraz yükseldim. Sonrasında baktım ki problem olacak. Biz şimdi gezeceğimiz yerlerde taksi bulamayacağız. Bu abiye böyle bir sempatik yaklaştık bir şekilde. Abi tamam dedi, anlaştık. Şimdi gezmeye başlayacağız. Abinin adı Muhammed'miş. Şu anda iyiyiz. Selamun aleyküm. Arada otel gerçekten hani Luxor'un en keşmekeş bölgesi diyebilirim. Buraları göstereceğim size sonrasında da denk gelirsen. Şurada da bir abi el sallıyor. Hello. Hello.
Şimdi Krallar Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Böyle yol kenarlarında devam eden bazı kazı çalışmaları var. Onları da görüyoruz aynı zamanda. Burada bir tane bilet ofisi var. Burada gideceğimiz tapınakların biletlerini alacağız. Bazı tapınakların biletleri burada ofislerde satılıyor. Bazılarınki de içeride satılıyor. Şurada fiyat bilgisi yazıyor. Biz şimdi Habu'ya gideceğiz. Bilet ofisinden Medine Tabu'nun giriş biletini aldık. Şöyle bir bileti var, 220 Mısır poundu. QR'ı okutarak içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Bu arada QR tek kullanımlık, bilginiz olsun. İkinci seferde buraya bununla giriş yapamıyorsunuz. Şimdi Medine Tabu Tapınağı'na geldik. Burası 3. Ramses'in ölüm tapınağı olarak da biliniyor. Aynı zamanda da Antik Mısır'ın en iyi korunmuş tapınaklarından biriymiş. Medine Tabu'nun en dikkat çekici özelliği ise duvarlarındaki kabartmalarının hala canlı renklerini koruyor olması. 3. Ramses'in deniz kavimlerine karşı kazandığı zaferleri anlatan sahneler burada net bir şekilde görülebiliyormuş. Şimdi yol üstünde bir tane taş fabrikası varmış. Elleriyle taşları işliyorlar. Buraya geldik. Şimdi size burayı göstereceğim. Selamun aleyküm. Assalamu alaikum. How are you? Selam. Fine, and you? First time here? Yes. Are you from Turkey? Yes. Hasan Shash, Yavaş, Yavaş. Welcome. Şu an bulunduğumuz ortam Old Town, Luxor'un tarihi yerlerinin olduğu yerdeyiz. Her yer eski. Sanırım 50 yıldır burada hiçbir şey yapılmamış. Her şey böyle Onarımlar eski var. kalmış. Onarım bile yok bazı yani. Aynen. Aşağıların durumu biraz daha iyi. Şimdi burası batı yakasındayız biz şu anda. Bizim otel de zaten bu batı tarafında. Gezecek yerler burada diye oteli buradan tuttum. Ama buranın eskisini hissetmek istiyorsanız otelinizi buradan tutabilirsiniz. Bu arada kötü değil. Kötü değil. Görünürde Eski bir problem yani. yok gibi ama eski, evet. Şimdi Hatshepsut Tapınağı'na geldik. Girişte böyle hediyelik eşya satan yerler var. Buralardan geçerek gidiyoruz. Sonrasında bilet gişesinden biletimizi alıp içeriye giriş yapacağız. Hatshepsut Tapınağı için biletimizi aldık. Giriş fiyatı 440 Mısır poundu. Öğrenci olunca yarı fiyatı oluyor. 240 Mısır poundu oluyor. Ama öğrenci için 30 yaş sınırı var. Şimdi tapınağa doğru yürüyoruz.
Hatshepsut Tapınağı'nın kısa bir tarihinden bahsedeceğim sizlere. Burası milattan önce 15. yüzyılda yaşamış olan kadın firavun Hatshepsut tarafından dağın eteğine oyularak yaptırılmış. O dönemde kadın firavunlar halk ve saray çevresinde pek hoş karşılanmıyormuş. Ama buna rağmen Hatshepsut güçlü bir yönetim sergilemiş, ticaret seferleri düzenlemiş, Mısır'ı ekonomik olarak güçlendirmiş ve ardından mimari açıdan eşsiz eserler bırakmış. İçeriye girişte sıra var. Sıra bekliyoruz. Az önce bir taş atölyesine girmiştik. Orada 2 tane piramide 2500 Egyptian pound demişlerdi. Biz de almadan direkt çıktık. Buraya geldik, aynaları var. Burada kaç çekti kanka? 10 dolar mı? 20 dolar mı? 10 dolar çekti. Neyse biz sıkı pazarlık direkt dedik ki 2 dolar. 2 dolara ver alalım. Yok vermem falan filan. Neyse biz bir gezelim sen düşün dedik. Döndük. Yok 4 dolar 5 dolar. Sonra dedim yok kardeş biz gidiyoruz. 2 dolara 2 tane Mısır piramidi verdi bize. Küçük bir taştan Mısır piramidi. Size de şöyle göstereyim. Taş şu bu arada. 1 dolar aldık tanesini. Şimdi Krallar Vadisi'ne geldik. Burada 2. Ramses'in, 3. Ramses'in, 4. Ramses'in, Tutankamon'un mezarları var. Onların içlerine gireceğiz. Biletleri de ayrı ayrı satılıyor. Şimdi buradan alacağız ama öncesinde harita var burada önümde 3 boyutlu. Oradan kontrol edin, sonrasında bilet alın dediler. Şimdi haritaya bakmaya gidiyorum. Bu dağın içinde ölen firavunların mezarları var hep. Şu şekilde gösteriliyor. Burada isimleri yazıyor. Şimdi şöyle, buradaki 750 Mısır pound'u olan biletle buradaki mezarlara girebiliyorsunuz. Ama diğerleri Tutankamon'un işte 5. 6. Ramses'in mezarına gitmek istiyorsanız ayrıca bilet alacaksınız. Mesela burada Tutankamon'unki 700 Egyptian pound'muş. Oh. Biletleri aldık. Üçlü mezar girişi ve 3. Ramses'in giriş biletini aldık. Üçlü olan giriş 750 Mısır pound'u. Tekli Ramses girişi de 220 pound. Bu arada şöyle, benim önümdeki bir tane Koreli turistten 100 Mısır pound'u istedi. Onu öğrenci gösterdi. 750 olan şeyi 325 olarak yani öğrenci olarak ücretini çekti. Ben de aynısını teklif ettim. Benimkini kabul etmedi. Yani buraya gelirseniz yine bir şansınızı zorlayın. Bir de burada böyle bagiler var. Ücretli sanırım bunlar da. İçeriye geldiğinizde o kadar büyük bir alan ki bagilerle gezmeniz gerekiyor. Bagiler için bilet alıp içeriği bunlarla gezebilirsiniz. Şimdi biz de bilet alalım bakalım kaç para. Buradan ne kadar istiyorlar? 20 Egyptian pound. Buradan biletinizi alın, bagilerle gezin siz de. VIP? Yes. Okay. VIP abi bize diyor VIP'siniz siz. Size ayrı götürüyorum diyor. Emre arkada ben önde gidiyoruz dedi. Şimdi Krallar Vadisi'nde geziyoruz. Alanı da göstereceğim size. Biz 3. 4. 5. 6. ve 9. Ramses'e gideceğiz. Size söylediğim gibi bir tane normal biletle 3 tane mezara girebiliyorsunuz. Diğer o Ramses 5 ve 6 olarak gösterdiğimle de ikisine giriş yapabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda hemen sol tarafında kafe de var. Burada bir mola verip bir kahve su molası verip sonrasında gezimize devam edeceğiz. Bekleyen amcalar var. Bazıları gelip size şey soruyor. Hani 5 euroyu bütünler misin gibi böyle şeyler soruyor. Sahte paraları mı var ne anlayamadım. Onları mı çakmaya çalışıyorlar? Şimdi 9. Ramses'in mezarına geldik.
Ben biletimi düşürdüm sandım. Abi de gel hallederiz. Bahşiş istiyor. Sonra buldum Allah'tan. Bir de buna para vermeyelim. Şimdi bu abiye parayı veriyorsunuz. Bahşiş. Orayı gezdirip geliyor. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi 5. ve 6. Ramses'in mezarlarına geldim. Burası şu anda bomboş. Çünkü ekstra 220 Mısır poundu isteniyor burası için. O yüzden sanırım çoğu kişi almadığı için diğer mezarlar gibi kalabalık değil. Mezarlar yağmalandığı için ikisinin de lahiti kırık. Ama en iyi şekilde korunmuş mezarlardan birisi burası. Duvarlardaki boyamalardan zaten anlayacaksınız siz de. Esselamu Aleyküm. Habibi. How you come visit? How you like visit? 14? Here. House 14 here. Yes. تصورني؟ Yavaş. يواش يواش عشان شاش. Mansur Yavaş. Selamun Aleyküm. Ya bir ölüyü neden bu kadar görersin ki? Kanka bunlar hazineleriyle gömülüyormuş sanırım. Bak O sebepten. odacıklar var hani burada böyle. Zaten bunları zaten yağmalamışlar. Bura full doluymuş belli ki. Bura o kadar uzunsa 1 kilometre diyor adam. O kadar uzunsa bak görüyor musun? Buralarda hep hazineleri varmış. Yani krallar o zamanlar hazineleriyle gömülüyormuş. O yüzden buralarda hep hazineler varmış ama yağmalanmış. Evet, o odacıklarda falan bak. Bak burası, bak. burası. Aynen. Bak görüyor musun? Burada ama şey bir de hazinesi ve her şeyiyle yani krala ait her şeyle aynen. O zaman da tabii şimdi antik Mısır zamanında da hırsızlık varmış. Adamlar bundan korunmak için kendi mezarlarını dağları oyarak içine yaptırıyorlarmış. Ama hırsızlar yine buluyor. Yine buluyorlar ve uluslararası Aynen. hırsızlar yani. Bir tane firavunun tüm duvardaki şeyleri sökülmüştü. Şimdi oraya girdik. Abi dedi gel dedi sizi sokalım içeriye dedi. Biletsiz girdik içeri. Bahşişle tabii ki.
Ama lahit bozulmamış mesela. Bu yağmalanmamış demek ki. Bu arada bu gezdiğimiz kral mezarlarındaki çalınmayan mumyaları Kahire'deki Medeniyetler Müzesi'nde görebilirsiniz. Şimdi Krallar Vadisi gezimizi tamamladık. 5 tane kral mezarı gezdik. Hatta 6 tane. 6. da şöyle oldu. Zaten bizim biletler 5 girişlikti. Yukarı kısımda kimse kalmamıştı. Dayının biri çevirdi. Gel dedi burayı göstereyim size ben dedi ama susun dedi. Biz de tamam hadi girelim dedik. Yanına gittik. Ama adam şey yapıyor burayı çek şurayı çek diyor. Emre'yi içeri sokmaya çalışıyor. Emre dedim girme kanka. Fiyatta anlaşalım. Ne olacağını bilelim ona göre girelim. İşte Emre cebinden 40 pound çıkardı. Sonra Para çıkmadı. Şeyli lastikli bantta sarılı tamam mı para? Çıkmadı. ya bu arada para da deste Şimdi yani. deste duruyor para. Ben de çıkarttım 10'luk 20'lik deste var. Abi bir atıldı paraya. Aynen. Ondan sonra ben böyle kafasını ısıracaktım dayının. Yani Ya- o kadar sinirli. Adamın elinde 40 pound duruyor. Emre bana diyor Hakan al şu parayı diyor çıkalım diyor. Emre artık koptu. Dayı Emre'nin elinden paraları alacak. Düşün yani. Böyle bir durumdayız. Sonra ben parayı almaya gittim adama hani şey yaparak. Adam tamam dedi hadi girin dedi. Ya girdik içerisinde bozulmamış bir lahit var ama. Sadece lahit bozulmamış. Evet bütün duvar çizimleri hepsi sökülmüş. Yani bunu ben öncesinde duymuştum. Yani başka bir firavun bunu söktürüyor diye biliyorum. Neyse şimdi yetişebilirsek Luxor Tapınağı'na doğru yola çıkıyoruz. Şimdi bizim şoför güzel bir restorana getirdi bizi. Oraya doğru gidiyoruz. Beni takip edin diyor. Mercimek çorbasını görünce videoyu unutmuşum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Muhammed bizi güzel bir restorana getirdi gerçekten. O da burada hemen yanımızda. Emre de hemen onun yanında oturuyor. Masa küçük olduğu için sığamadık ya. Çorba bizim çorbalara çok benziyor. Yani hatta evde içtiğimiz çorbaların aynısı. Restoran çok güzel bir restoran. Sonrasında bir karışık ızgara gibi bir yemek söyledik. Menü olarak yapıyormuş restoran da çok güzel bu arada. Otantik bir restoran. Bir şey söyleyeyim mi? 2 gündür ne yediğimizi bilmiyoruz ya. Vallahi billahi şu çok iyi geldi. İyi ki gelmişiz ya. Allah kanka. Bir şey söyleyeceğim ya. Muhammed'i karşımıza Allah çıkardı. Birbirimize girdik ama. Şey, güzel ilişkiler. Kötü başlangıç galiba. Ana yemeğimiz de geldi. Gerçekten güzel görünüyor bu da. Ben yemeğe dalacağım. Artık yorumlaması da bize kalsın bunun. Görüşmek üzere. Bugün hep arabayla gezdik tapınakları. Çok fazla şehri keşfedemedik. Şimdi akşam halini size göstermek istedim. Burada aynı zamanda gezilecek yerler, gidecek yerler birbirleriyle oldukça uzak. O yüzden arabayı kullanıyoruz. Çünkü zaman bizim için çok kıymetli bir de. Çünkü yarın Asvan'a geçeceğiz. Asvan'a giderken yol üstünde 2 tane tapınak var. Esna ve Kufu tapınağı. Oraları göreceğiz. Sonrasında Asvan'ı gezeceğiz. Sonrasında da Ebu Simbel'e gideceğiz. Bu yüzden zaman bizim için çok kıymetli. Arabayı bunun için tercih ettik. Burada arkadaşımızın restoranı varmış. Is it Turkish? Yes. Oh, I love Turkish. Biz maalesef güzel yemek yedik. O yüzden uğrayamayacağız ya. I love Turkish. I'm full. Thank you. Okay. Okay, goodbye. Şimdi Luxor'da marinada yürüyoruz. Burada aynı zamanda karşı tarafa botlar gidiyor. Bu arada taksiciyle gerçekten sonrasında güzel anlaştık. İlk başta ben çok sinirlendim. Binmek zorunda kaldık. Neyse bindik. Fark ettin mi? Yavaş yavaş sürdü otele giderken. Evet. Yavaş yavaş gitti. Ben tutamadım. Dedim biz buralara gideceğiz. Sen götürür müsün bizi? Dedi götürürüm. Ne kadara götürürsün dedim. 1500 pound dedim. Ya dedim bak bizim dedim paramız sınırlı. Bizi dedim uygun fiyatlı götür. Sen zaten hep şu var. Onlar
adamlar fiyat veriyor ya size. Sonra diyorlar ki fiyatı pahalı deyince sen fiyat ver diyorlar. Bu arada yanlış anlamasınlar, lafını böldüm. Uzatıyor çünkü bu konu önemli bir konu De- olduğu için çok tabii, sıkıntı tabii. çekeceksiniz. Bu yani. konu o kadar önemli ki burada ulaşımınızı sağlayamayacaksınız. Bak gerçekten sağlayamayacaksınız. Bu konu çok önemli. Neyse bana dedi sen dedi fiyat ver dedi. Kafamda şöyle düşündüm. Bu bize vaktini harcayacak. Bekleyecek çünkü. Şimdi biz 3 tane tapınağa gideceğiz. Ve mecbur bizi beklemek zorunda orada. O yüzden ben dedim 700 pound yazayım. 700 pound yazdım. O işte 1000 olsun falan dedi. En son işte bizi otele götürmeyle birlikte 900 pound'a anlaştık ki güzel bir rakamdı bence. Şimdi biz marinada biraz yürüyoruz. Akşam buralar nasıl? Keşfedelim. Sonrasında otele geçeceğiz. Şimdi tekneye bindik. Tekneyle karşıya geçeceğiz. Bizim otel karşı tarafta, batı tarafında. Eski Luxor'da diyebilirim. Bu ne lan? Asma köprü gibi. Karşı tarafın marinası da çok güzelmiş. Bayağı güzel yapmışlar burayı da. Şimdi arka sokaklarına doğru gideceğiz. Çünkü bizim otel bayağı arka sokakta. Türkiye. Ya. Aman onu söylemeden durmayın abi. Arka tarafta Hindistan gibi bir şey ya. Her yer tuk tuk var. Bayağı Hindistan. Şu an keşmekeşe gidiyoruz. Kanka burada biz astım oluruz anasını satayım. Bazı yerleri güzel. Bu arada burayı temizlememişler evet. Karşı taraf çiçek gibiydi ya. Gerçi şöyle marinalar güzel. İçleri girince o tarafta içi sıkıntılı. Aynen abi. Yani öyle bir durum var. Şimdi Ulan sokak lezzetleri de. Ama bir şey diyeceğim. zehirlenirsek var Kanka ya. hayır adamın getirdiği falafel çok iyi değil miydi? Çok iyiydi ya. Yani sokak lezzetleri denemiş olduk. Bizim taksici abi bize bir falafel ısmarladı ayaküstü. Falafel Muhammed'in getirdi. Abi çok iyiydi lan. Tamam. Güzeldi o. Tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İzlediğin videoların içinde olmak nasıl bir şey? Abi çok tuhaf ve çok güzel bir duygu. Yani Şimdi otelden çıktık. Geldiğimiz yoldan tekrardan geri dönüyoruz. Oradan tekneyle yine şehrin karşı tarafına geçeceğiz. Size şimdi buraları tekrardan gündüz gözüyle de göstereceğim. Biz Luxor ve Karnak Tapınağı'na gidiyoruz. Oraları gezeceğiz. Şehrin karşı tarafında olduğu için dün gezemedik. Bir de çok yorgunduk. Sonrasında da artık Asman'a gitmek için yola çıkacağız. Burada bir tane böyle ekmek fırını var. Neredeyse her yerde bu ekmek türünü yiyorlar. Hamuru arkadan atıyor makineye. Önden çıkıyor.
boş minibüsçü geldi. Karnına mı gideceksiniz dedi. Evet dedik. Ben dedim 40'a götürsün, bomboştu çünkü. 40'a götür tamam dedim. Şimdi ona bindik gidiyoruz. Burada hem Karnak Tapınağı hem Mut Tapınağı varmış. Karnak Tapınağı'nın girişi 600 Mısır poundu. Mut Tapınağı'nın da girişi 200 Mısır poundu. Evet. Hemen böyle ilk girdiğimiz anda şöyle bir maket karşılıyor bizi. Biz hızlıca devam ediyoruz. Saat sabah 7.30. Ne kadar hızlı geçersek o kadar az insanla karşılaşır. Daha güzel fotoğraflar çekebiliriz. Mısır'ın en görkemli yapılarından biri olan Karnak Tapınağı'ndayız. Burası sadece bir tapınak değil, yüzlerce yıl önce Firavunlar tarafından genişletilmiş bir tapınak kompleksi ve aynı zamanda Antik Mısır'ın en kutsal yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Karnak Tapınağı'nın en etkileyici yerlerinden biri olan Hipostil Salonu 134 adet dev sütundan oluşuyor ve her bir sütun 20 metre yüksekliğinde. Tapınak 2. Ramses'ten 3. Tutmosa'ya, Hatshepsut'tan Set 1'e kadar birçok firavunun izini taşıyor. Her biri buraya kendi döneminin izlerini eklemiş. Karnak Tapınağı Antik Mısır'ın sadece mimarisinin bir zirvesi değil, aynı zamanda firavunların Tanrı ile olan bağlarını gösterdikleri bir anıt diyebiliriz buraya. Şimdi bir tane dikey taşın önüne geldim. Bizim İstanbul'da olan dikey taşa çok benziyor bu da. Bu dikey taşın büyük özelliğinden biri tek parça üzerine yapılması. Mesela Asvan'da bir yer var, oraya gideceğiz. Bu dikey taşlar o taş oyularak bütün haliyle çıkarılıyor. Bu dikey taşların amacı da bulunduğu yere tılsım etkisi etmesiymiş. Üzerindeki bu desenler, semboller bir tılsımmış aslında. Şimdi şöyle bir odaya geldik. Burada Amon-Ra'nın resmi var. Burada da sağ tarafta da Hatshepsut'un resmini Amon-Ra sildirmiş. Bu arada içerisi gerçekten çok güzel. Biraz daha kalmak istiyorum ama Luxor Tapınağı'nı da görmemiz gerekiyor. 1,5 saatimiz kaldı. 1 saati de orada geçirelim diyorum. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Şu an çok kalabalık olmuş burası ya. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki erken gelmiş. Neyse. Geldik, gördük. Gidiyoruz. No. Bir taksici kaosu. Şimdi çıktık Karnak Tapınağı'ndan. Minibüse gidelim dedik. Taksiciler yine aynı şekilde hani çevirdiler. Nereye gidiyorsun diye sordular. Biz de kaça gidersiniz dedik. 200 Mısır falan dedi. Teşekkür ederiz. Biz minibüste gidiyoruz dedik. Sonra hemen çevirdiler. Siz kaç istersiniz falan filan. Dedim 40. Sonra yok 40 olmaz falan filan. 50 olsun falan. Dedim 40. 40'a gidiyoruz şu anda Luxor Tapınağı'na. Şöyle göstereyim. Şimdi Luxor Tapınağı'na geldik. Buranın girişi de 500 Mısır poundu. Mısır'daki tüm tapınaklara öğrenci girişleri de yarı fiyatı bu arada. Burası da aynı şekilde.
Şimdi Luxor Tapınağı'ndayız. Luxor Tapınağı'nın yapımına M.Ö. 14. yüzyılda dönemin firavunu Amenhotep tarafından başlanmış. Sonraki gelen firavunlar tarafından da genişletilerek bugünkü haline getirilmiş. En büyük eklemelerin ise 2. Ramses döneminde yapıldığı biliniyor. Amon-Ra'nın burada doğduğuna inanıldığı için tapınak o dönemlerde kutsal bir doğum yeri olarak da görülüyormuş. Şimdi hemen önümde Luxor Tapınağı'ndan Karnak Tapınağı'na giden bir yol var. Buranın uzunluğu 2.7 kilometreymiş. Aynı zamanda da burada 1000'in üzerinde heykel bulunuyormuş. Bu geçit Luxor ve Karnak Tapınağı'nı birbirine bağlayan kutsal bir tören yolu olarak inşa edilmiş. Evet arkadaşlar, Luxor videomuz bu kadardı. Dolu dolu bir gezi yaptık. Bu videoda Antik Mısır'ın derinliklerine indik. Tapınakları gezdik. Nil Nehri kenarındaki Luxor şehrini gezdik. Sonraki durağımız Aswan. Aswan'a doğru yola çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.